Selam arkadaşlar. Bugün sizlere bir poplin elbise keseyim dedim boydan. Belden kesik olmayan boydan, önden düğmeli. Yaka olayını hakim yaka çalışalım arkadaşlar. Biraz düşündüm, ne çalışacağımı bilmiyorum. Hakim yaka çalışalım. Çam bir elbise, önden düğmeli. Kola bir lastik detay yaparız arkadaşlar. 3 tane dikiş kullanırız, lastik kullanırız. Kolda büzgü kullanırız. Poplin bir kumaş kullanacağız. Desenli bir poplin. Önden düğmeli olduğu için arkadaşlar ilk önce 5 santim bant olayımız var. Direkt büküyoruz. 5 santimi büktüm. Ve kesime aşağıdan başlayacağım. Sebebine gelince birazdan söyleyeceğim. Çam kullanacağım. Çam kullandığım için kalan kumaşı ters çevirip düzgün kullanabilmek maksadıyla. Elbisemin ölçünü vereyim. 140 boyu var. 96 göğüs çevresi var arkadaşlar. 96'nın biz yarısını kullanacağız. 48 diyeceğiz. 48'e tabi 4 ekleyeceğiz çünkü kumaşımız likralı değil. Poplin bir kumaş dedim. Pardon, viskon bir kumaş dedim. Uzun kol. Hemen boy olayını aşağıdan yukarıya doğru alacağım. Hemen cetvellerimi alayım. Düz dar bir elbise olsaydı kesime üstten başlayacaktım. Bu tarz kesimlere aşağıdan başlıyorum. Çam çalışacağım çünkü. Hemen 2,5-3 santim bir dikiş payı veriyorum. Onu çizdim. Öne 5 santim bandımı kırdım ben. İnleledim daha doğrusu. Direkt boy ölçümü alıyorum. 140 santim. 3 santim yukarı çıkıyorum omuz düşüklüğü için. Ortadan başladığım için hemen düz çizgimi alayım. Hemen 7,5 santim yaka için veriyorum. 7,5 santim de aşağıya veriyorum. Ve yaka oyuntumu çiziyorum. Düzgün bir yaka oyuntusu çıkartmak istiyorsak cetvelimizin şurasını kullanabiliriz. Şöyle göstereyim. Aynı yaka oyuntusu çıkarttığım gibi. Üstteki 3 santim çizgiyi çıkmamın nedeni omuz yüksekliğini düzgün verebilmek için. Omuz yükseği bakıyorum. 12 santim omuzum var. 1 santim dikiş payı veriyorum. 12 santim omuz. Kola da 1 santim dikiş payı. Toplam 14 oluyor. Ve o 14'e yukarı çıktığım 3 santim çizgiden aşağıya doğru paralel bir çizgi çekiyorum. Ve omuz çizgim çıkıyor. Arkadaşlar beden düşüklüğünü veriyorum. Beden düşüklüğüm 27 santim. Tekrarlıyorum. 27 santim. Beden bizim kol oyuntu çizgimiz değildir. Yanıltmasın sizi. 53 santim bel yüksekliğimiz. 68 santim de basen yüksekliğimiz. Bunları kişi üstünde alabilirsiniz. 1-2 santim değişken olabilir. Bel yüksekliğimizi de çizdim. Baseni de çizdim. Bir 1,5 santim üst üste kapama payı dediğimiz olayı direkt peşine düşüyorum. Bandım binme payı. Ondan sonra göğüs çevrem 96 dedim, yarısı 48, esnek olmadığı için 4 ekliyorum arkadaşlar. 48 yani 52'den kesim yapacağım. Direkt o verdiğim 1,5 santime 26 santimi veriyorum ve 1,5 santim dikiş payı veriyorum. Hemen bakıyorum basen olayımıza. Basende de ölçümüz 54 yani 108. Hemen 27'yi veriyorum. Dikiş payı da veriyorum. Çamlık olayında 45 santim olacak arkadaşlar. Hemen işaretliyorum. Yine 1,5 santim kapama payından sonra 45'i çiziyorum ben.
çanlığı veriyorum. Sonra boyda bir dengesizlik var mı ona bakacağız. Rigamın içiyle çiziyorum üst kısmını. Alt kısmında etek baseni çizer gibi altı ile çiziyorum. Kol oyuntum ortalama arkadaşlar bu bedene 26 santim. Dikkat edersek beden çizgisinden yukarı çıktı. Yani bedeni aldığım ölçü ayrı, kol oyuntu çizgim ayrı arkadaşlar. Evet. Kolumu da çizdim. Hemen kesimimi yapıyorum. Normal bir çanlık arkadaşlar basenin yarısının 7 santim fazlasıdır. Yani basen 50 ise 57'dir. Basen 40 ise 47, 7 santim veriyoruz basen yarısını çan olarak. Çok vermemize gerek yok. Sonra hemen şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. 90 santim 90 santim yani ortalama 1 santim bir sarkma çıkıyor. Onu da direkt alabiliriz. Yakayı hemen ufak bir düzeltme yapıyoruz. Yatak omuzunu biraz yukarıdan vermişim. Çizgileri karıştırdım. Size yardımcı olsun diye çizgi çizdim ama çizgileri karıştırdım. Hemen 2 dakikada aynı şekilde omuzu düştüğüm kadar kolu da oyuyorum. Kol oyduğum yeri değişmiyor. Evet, hemen kumaşı ters çeviriyoruz. Ve 1,5 santim kapama payını direkt arttırıyorum. Bir buçuk santimi dışa verdim. Santim omuzumu çıkıyorum. 3,5 santim inerek arka yaka oyuntumu veriyorum. Net omuzumu ölçüyorum 14 santim. Aynı 14 santimi kullanıyorum. Hemen robaya bakıyorum. 39 roba demiş, 19,5. Yaka takımından 13 santim aşağı inip roba ölçümü alıyorum. 19,5. 1 santim de dikiş payı veriyorum. Ve hemen evet, kesiyorum arka robamı, düz iniyorum ve öndeki oyuntuyu yakalıyorum. Evet, boydan elbisem, önden düğmeli, çan, kol takım oyuntum 26 santimdi. Evet, 26 santim. Hemen kolumu çiziyorum.
4 kat yapıyorum kolumu. Evet, dediğim gibi 12 santim iniyorum ben kol altına ve hemen kolumu çiziyorum. Kol takımı 26 demiştik. 26'yı işaretliyorum. Kol boyuma bakıyorum. 63 kol boyum var. Kol boyum 1 santim dikiş payı veriyorum çünkü kola lastik çalışacağız arkadaşlar. Normalde normal kolda 14 santim veriyorum genişlik 14-15. Bunda 17 santim vereceğim. Şık lastikli bir model olacak. Geniş, rahat bir kol çalışıyoruz. Lastikli olacak kol arkadaşlar. Kolun ortasını buluyorum. Ondan sonra ön kısmı omuzdan sıfırdan başlayarak 1 santim, 1,5 santim kadar koyuyorum. Bu da elbisenin önüne gelecek kolumuz. Kolumuzun önü. Şöyle göstereyim kolumuz arkadaşlar. Hemen hemen kolun 12 santim üstünden şuradan 3 tane makara lastiği çekeceğiz. Kol buradan büzülecek. Şık bir kol çıkacak. Hemen hakim yakamızı da keselim. 42 yaka genişliğimiz var. Evet. Hakim yaka için 6 santim, 6-6-12 santim bir kumaş yeter. Önce telayı yapıştırıyoruz. Boyuna kağıt tela kullanıyoruz. Ondan sonra yaka çalışmasını yapıyoruz. Bu da yakamız arkadaşlar. Kesin bu kadar. Hemen göstereyim ben size. Önden düğmeli, hakim yaka, bantlı. Şu benim ön. Bu da arka. Bu da kolumuz ve yakamız. Başka parçası yok arkadaşlar. Bu aralar elbise kesimine yöneleceğim. Elbise kesimini çok istiyorlar arkadaşlarımız. Bir dahaki kesimde görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz.